Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun sen? Kurulumu izliyorum. Neden? Sen çadır kurmayı bilmiyor musun? Nerede çadır? Hadi bakalım. Bizi yeni bir macera bekliyor. Gel çek bak, teri çek. Çadırı daha kurmadım, daha bitmedi. Aga bu neymiş ya? Yarım saatten fazla sürdü ve boncuk boncuksun. Burası, biz dedik ki İstanbul 35 derece, burası 18 derece, çok serin dedik geldiğimizde. Abi yarım saatte şöyle oldum, kampta duş alacağım herhalde, o derece yani. Bu, bir önceki videolarda benim o kuramadığım çadır vardı ya, sırf ona inat kendim kurdum. Hiç ellettirmedim ama mahvoldum ya. Yalan söyleme, ellediğim kısımlar var. Yalan söylüyormuşum, 50 kısımlar varmış. Allah razı olsun, şu çekiçler var ya, onları getirdi bana. Al dedi, çak. Bir de çekiç almadık. Çekiç de almamız lazım. Daha öncekilerde çekiç lazım ama taş da çok zor abi. Hadi devam ediyoruz, hadi şu an bitirelim. Şu manzaraya değmez mi? Değer ya, kesinlikle değer yani. Tamam, şunu kapatayım da sinek girmesin. Güzel mi peki ilk intiba? He? Niye basmadın sen ona? Niye buraya basmayalım ayakkabıyla, saçmalama? Saçmalanmaz, taranır. Evet arkadaşlar. Şimdi yağmur istediği kadar yağabilir. Zeliş, senin için kurduk bunu. Gelip burada düğün de yapabilirsin. Evet. Şimdi çadır bitirdik kurulumunu, her şeyini, ama çok yorucu oldu. Ama çadır büyükmüş abi. Ben ya büyüklük olarak başarılı bir çadır arkadaş. Burası da böyle. Şimdi son setup'ımızsa şimdi böyle oldu. Burada çadırımız var. Şurada masa sandalyeyi koyduk. Yağış maaş olursa diye burada zaten alanımız var. Burada da Nazlıgöl, Yedigöllerin Nazlı Gölü görüyoruz. Çok zor oldu ya çadır kurmak. Yani ben bu kadar zor olacağını hiç düşünmüyordum, tahmin etmiyordum. Hakikaten çok zor oldu. Tek başıma kurdum bir de. Ya belki ikinci kurulumda falan daha kolay olur da gerçekten beni bu kadar yoracağını hiç düşünmemiştim. Şimdi ama yemeğimi yerken herhalde iyice dinleneceğim. 2 gece bu güzel manzarada biraz yaşayacağız. Biraz İstanbul'un kalabalığından kaçacağız. Kafamızı dinleyeceğiz. Sizlere de burayı göstermeye çalışacağız en güzel şekilde. Videonun devamında Yedigölleri geziyor olacağız. Ayrılma. Buraya geldiysen, önerim varsa, bir yakınlarda gidilecek yer varsa da aşağılara yazmayı unutma. Diğer arkadaşlar da okuyup buraya kadar gelmişken de diğer arkadaşlar diğer o güzel yerleri görsünler efendim. Yemekte görüşürüz. Evet, yorgunlukla deli gibi yorulmuş birini görüyorsunuz şu anda. Çok mu yoruldun? Kıyamam ben sana. Evet, buradayız. Çadırın telaşesine girdik. Videoyu açış yapmayı unutmuşuz. Neredeyiz, ne yapıyoruz onu anlatacağım şimdi size. Yedigöller'deyiz. Yedigöller'deki Nazlıgöl'ün yanına kurduk biz çadırımızı. Buraya 3. gelişimiz. İkisinde çok memnun kaldık. Hatta bir tanesinde şakır şakır yağmur yağmasına rağmen acayip memnun kaldık yani. Burada tam bir dağ başındasınız. Bazen ürkünç olabiliyor. Bazı tabelalar falan var yollarda. Diyor ki işte ayı çıkabilir, ses çıkarın. Ayılar için o tabelaları göstereceğim, çekerim size yarın. İlk geldiğimizde herhalde şu arka tarafta geceleri ses falan geliyordu. O zaman bir ufaktan korkmuştuk tabii. Ama şimdi alıştık artık. Yani yabani hayvanlar var ama ufak tefek canlılar muhtemelen. Güzel bir 2 gün geçirmeyi temenni ediyoruz. Açıkçası çadır beni çok yordu. Baya yordu ama şu an geldim ya, ben ayaklarımı uzatıyorum. Değdi yani o tüm telaşeye rağmen. İlk günler her zaman böyle oluyor. Yani işte İstanbul'dan oraya git, buraya git vesaire. Çadır madır kurulum. Aslında genelde tadı 2. gün çıkarıyoruz. Eminiz ki bu kadar telaşeye değen bir hafta sonu olacak. Hanım söyle bakalım, ne yiyoruz bu akşam? Bu akşam köri soslu tavuklu pilav yiyoruz. Yanına da biraz domates salatalıktan salata yapacağız. Evet.
Arkadaşlar çadırımızın içine geçtik. Çünkü bir sinek saldırısına maruz kaldık. Gerçekten çok cins bir sinekti bu. Duramadı dışarı. Normal dersen duruyorduk. Geçen sene de enteresan bir olay olmuştu. Hava durumlarına bakıldı. İşte geldik her şeyi günlükleştik falan filan. Biz çadırı kurduk. Sonra biz çadırlarımızı kurduktan sonra Yedigölleri bir dolaşmaya çıktık. Biz dolaşmaya çıktık. Yahu hava durumu. Sen bu Bolu'daki Yedigölleri görmüyor musun be kardeşim? Meteoroloji. Bir geldik. Sanki bardaktan boşalırcasına yağmur yağıyor. Ama yani öyle bile değil. Biz bekle. Zaten bu çadırların oraya gelene kadar sırılsıklam olduk. 20 dakika falan mıydı? 20 dakika bekledik tuvaletlerin orada. 20 dakika tuvaletlerin orada bekledik. Artık üşüdük. Ya dedik ki yani bu yağmur dinmeyecek, çadırlara geçelim. Tabii ki ertesi gün hanımlar daha fazla dayanamadılar. İşte ıslaktık şu bu. Diyorum ki bak ıslanmadık, yatağın üstündeyiz. Yine de dayanamadılar. O gün de böyle garip bir gün geçirmiştik. Garip bir kamp. Bugün de yani çok cins bir sinek gerçekten şey yaptı. Etraftaki tüm çadırlara da bakıyorum. Herkes içeri geçti. Yani enteresan böyle değişik kocaman bir sinek. Yani bilmiyorum buralarda olup da türünü bilen var mı? Fotoğrafta çekemedik ama. Evet, şimdilik bu kadar. Yarın görüşürüz. Ne kadar çok ağaç devrilmiş burada ya. Evet. Kış burada çetin geçmiş anlaşılan. Niye bu kadar bağırıyorsam? Vallahi gidiyor. Koş. Nereye gittin? Çok tatlıydı. Hatırlıyor musun ilk geldiğimizde çadırımızın tepesine pıtır pıtır bir şeyler düşüyordu. Sonradan fark ettik ki çadır kafamıza kabuk atıyor. Yaptır demiştik ama görmüş müydük? Görmüştük şimdi hatırladım. Evet, görmüştük. Zaten öyle tahminde bulunmuştuk. Kuru göl. Görüldüğü üzere kurumuş bir göl. Şimdi bir şey soracağım. Bu kuru göl ya. O zaman bu kuru gölün kendisi kuruysa, 7 gölden biri ise aslında 6 tane göl var. Gülen Kayalar'a gitmek istiyor musun? Ben derim ki Gülen Kayalar'a gidelim. Dönüşte Dilek Çeşmesi Şelale'den geri geliriz. Olur.
Oh, yolumuz kapalı. Kafana dikkat et. Ben buradan nasıl geçeceğim bu hacimle ya? Yine bir engelle karşı karşıyayız. Bunlar niye böyle düşmüş ya? Yukarılara baksana, hep bir sürü ağaç yıkılmış. Sağ mı sol mu? Ben gidip bakayım şuraya bir şey var mı? Kocaman bir kaya var. İnsan boyuyla farkını bence anlayabiliyorsunuz. Bayağı kocaman. Geleyim mi? Gel. Gülüyor mu? Çok. Sence buradan yukarı çıkmış var mıdır? Şuradan. Varsa bile ben buradan yukarı çıkmam. Şimdi şöyle bir yerdeyiz. Büyütüyorum. Şu an tam üstümde gibi aslında ama tabii kameraya ne kadar yansıyor bilmiyorum. Şu aradan ben bir gideyim diyorum ya. Zaten çıkılacak bir yer de yok. Hadi gidelim. Yallah. Neden gülen kayalar demişler buna? Buradan bir... Bu gülen kaya mı? Bilmem, uzaktan bakınca gülüyor gibi. Bir de kayalar diyor. Evet, ikinci kaya nerede? Şelalenin sesi gelmeye başladı. Gel, porsuk buldum, gel. Düşersem gülebilirsin. O da neymiş? Ağaç inception'ı, ağaç içinde ağaç. Oha, çok enteresan. Bekliyorum bir dakika. Burada var ya, çok güzel uyunur. Yani diyor ki her gördüğünüzü yemeyin. Kamu spotu. Bu derin göl. Derin gölün arkasından dolanabiliriz. Buradan devam edelim. Tamam. Evet, burası derin göl. Fotoğraf çekilmek için en güzel alanlardan biri. Derin göl ve büyük göl. Çok güzel fotoğraf alanları var. Evet, 45 dakikadır yürüyoruz. Mola yerimiz burası. Şimdi derin göle karşı bir şeyler atıştıracağız. Evet, sizlere elimizden geldiğince böyle güzel yerleri göstermeye ve kamp maceramızı anlatmaya çalışıyoruz. Sizler de bizlere destek olmak için abone olabilirsiniz, videoyu beğenebilirsiniz. Sizlerden de ekstra olarak bu tarz yerleri öneri olarak bekliyoruz. Aşağıda yorumlara yazarsanız hem bizler hem de bilmeyenler için yeni öneriler olmuş olacak. Şimdi biz bir şeyler atıştıralım, sonra turlamaya devam. Hello, orada kimse var mı? Hepsini doldurmuyorum. Sen de gel peşimden. Ben de mi geleyim?
Çok güzel görünmüyor mu? Evet. Burası da Yedigöllerin en sondaki gölü aslında sırayla geldiğinizde ama adını hatırlamıyoruz. Küçük göl diyelim. Allah'ım manzaralara bak. Şu yansımaya bak, çıldırırsın. Çok güzel görünüyor ya. Şimdi ne yaptık? Nazlıgöl, Kurugöl, Büyük Göl'ün yanından geçtik. Derin Göl'e gittik. Burası da adını bilmediğimiz Küçük Göl. Bir tane de yukarıda var. Serin Saklıgöl var. Galiba Serin Göl de var. Serin Göl var, Saklıgöl var. Serin Saklıgöl Göl nerede mi? bilmiyorum ben de. Saklı olduğundan dolayı olabilir. Bulacağız. He, bak Sazlıgöl, Saklıgöl değil. Şimdi dur ben güncelleme çekeceğim. Öğrendim. Gel böyle yaklaş. Şimdi biz tam olarak şuradayız. Burası en son adını bilmediğimiz küçük dediğimiz göl Serin Göl'müş. Hemen büyük bir göl var. Büyük gölün yanına şimdi gideceğiz. Ve Derin Göl zaten etrafını gezdik. Bizim yukarıda çadır kampı kurduğumuz yer Nazlıgöl. Nazlıgöl'ün üstünde bir de Sazlıgöl var. Orada bir tane kuru göl vardı. Bir de kuru göl gibi ufak ama küçük olan bir de ince göl varmış. Aslında 5 tane büyük gölümüz var, 2 tane küçük gölümüz var. Şimdi büyük göle gidiyoruz. Büyük gölden sonra yukarı gideceğiz tekrar. Bu arada gördüğümüz büyük kaya da gerçekten gülen kayalarmış. Bak balık. Bir sürü var bak ileride de var. En güzellerinden biri. Balıklara bak. Ve karşınızda büyük göl. Evet, Dilek Çeşmesi'ndeyiz. Rivayete göre Dilek dileyip her oluktan su içerseniz dileğiniz kabul olurmuş. Zaten her oluk muyum? yani 7 oluktan da dilek dileyip 7 oluktan da ardı ardına su içeceksin diye biliyorum ben. Tek dileğe 7 oluk mu yoksa her oluk için bir dilek mi? Rivayeti ben çıkarmadım o yüzden emin değilim. Su buz gibi. Hepsinden aşama aşama doldur, karıştır. Dilek deyip içelim. Nasıl fikir? Tamam, çok oldu. Vallahi çeşmenin bugunu bulduk. Ve şelaledeyiz. Geçtiğimiz senelerde bu ağaçlar yoktu. Çok daha güzel gözüküyordu ama maalesef kırılan ağaçlar buraya da ayrı bir hava katmış galiba. 4 sene önce buraya sevgili ilk beraber geldiğimizde bu büyük kütüğün üzerinde oturup kitap okumuştuk. Evet, gürültülü bir ortam ama muhteşemdi. Ve tam şelalenin olduğu bu alan inanılmaz serin. Tabii şimdi biraz değil, bayağı bir çürüdüğü için bu çok güvenli değil gibi duruyor. Yine dinlenmeye diye gelip yorgunluktan kanter içinde kaldığımız bir kamp. Ama stresimizi böyle atıyoruz herhalde biz. Mutluyuz, mutluyuz. Şimdi kamp yerimize geri dönüyoruz. Yorulduk, bayağı da bir acıktık. Yemeği kim yapacak? Akıllarda deli sorular. Kesinlikle. Yazı turamazsak acaba. Bozuk paramız yok. Geldik kamp alanına, yerleştik şöyle bir. Ocağımızı hemen kuralım dedik. Yemeklerimiz ısınıyor. Şimdi biz genelde kampta konserve yiyoruz. Çünkü neden? Çok kolay, çok basit ve öyle bir şey var ki bu doğada, yani oksijenden dolayı diyorlar ya abi, konserve bile yesen o kadar güzel, o kadar lezzetli geliyor ki anlatamam. Geçen videomuzda çok güzel bir pizza yapmıştık. İzlemeyenler o da gitsin izlesinler. Ama bu kampa kendimizi kasmaya gelmedik abi. Biz dedik telaş eden kaçıyoruz. Kolay, hızlı, pratik yemeklerle geldik. Şimdi biz yemeğimizi yapacağız, yiyeceğiz. Siz de o sırada doğanın keyfini çıkarın.
Arkadaşlar Bolu'dan bildiriyorum. Komşuluk ölmemiş. Yan taraftaki arkadaşlara ateş yaktıkları için uyarı geldi. Burada ateş yakmak yasak normalde. Biz de ocağımızı verdik. Onlar da sağ olsunlar bize sucuk getirdiler. Akşam yemeğini biraz öne aldık. Şimdi ondan yiyeceğiz. Komşuluğun ölmemesi sevindirici. Arkadaşlar kampımızın ikinci gününün sonuna geldik. İkinci günün sonunda aslında şimdi burada yine klasik gün sonumuzu yapacağız. Aslında kamp sonumuzu yapacağız. Ama bu sefer farklılık var. Burada bir ChatGPT'ye, yapay zekaya soru sordurduk. Soru cevap yapacağız. 7 gölün 5'ini gezdik. 2 saat ormanın içinde yürüdük. İnişli çıkışlı çok yorulduk. Bayağı yorulduk. İki tane göle gidemedik. Neden? Onu izleyiciye bırakıyoruz. Siz gidin diye oraları şey yapmadık. Merak unsuru kalsın diye. Ama asıl gerçek ne? Kaç kilometre yürüdük bugün? 4,5 kilometre yürüdük ve biraz değil bayağı yorulmuştuk. O yüzden tekrar yukarı doğru yürümek istemedik son 2 göle. Evet bayağı yürüdük. Ondan dolayı da artık gelince zaten hemen bir yemek telaşına falan ondan sonra zaten yemekle birlikte mayışmışız biraz. Sonra biraz dinlendik, sohbet ettik, kitap okuduk vesaire. Günümüzü bitirdik. Yorgunuz ama tatlı böyle hafif varlığımız var. Güzel, hem spor yapmış da olduk. Çok da güzel bir gün geçti aslında. Şimdi geçelim soru cevap kısmımıza. Şimdi yapay zekaya soru cevap için soru yazdırdık. Burada soruyu soracağım ve ardından 2 cümleyle ilk aklımıza geleni söyleyeceğiz. Okey. Okey. Gönder Peki. gelsin. Yeni çadırla ilgili ilk izlenimin ne oldu? Çok ferah. Yani beni basık çadır biraz gece klostrofobi etkisi yaratıyor bende ama bunda psikolojik olarak daha ferah olduğunu bilmek bana çok iyi geldi. Yani ben de çok rahat ve genişlik diyorum. Çünkü diğer çadıra sığamadığım için gece devamlı bölünüyordu uykum. Şu an gayet rahat uyuyabiliyoruz. Geçiyorum ikinci soruya. Yedigöller'de seni en çok ne etkiledi? Yedigöller'de en çok göle yansıyan ağaç manzaraları. Her göl birbirinin aynı aslında. Evet. Aynı gibi görünüyor ama bilmiyorum, ben her kare benim için huzur veriyor. Yani benim için herhalde ya Yedigöller'in tamamen şehirden uzak olması var ya, beni çok etkiliyor ya. Şu an bildiğin dağın başındayız yani. O his bana iyi geliyor. Tam olarak dağın başındayız hissi bana iyi geliyor. Şimdiki geldim 3. soruya. Bu kamp anı defterine bir not yazsan ne olurdu? Yani Yedigöller her mevsim ayrı güzel. Notu Evet. ekleyebilirdim. Güzel bir söz. Yedigöller sonbahar ve ilkbaharda ayrı güzeldir ayrıca. Bunu da notlarımıza ekleyelim. Ben ise biraz ses çıkar ki seni duyabileyim olurdu herhalde. Çünkü ormanın çeşitli yerlerinde yaban hayvanları için böyle tabelalar var. Yani o her geldiğimde hem gülüyorum hem de hakikaten burayı anlatan bir şey. Evet, bir sonraki kamp için neyi değiştirmek isterdin? Yanımıza kesinlikle çekiç Abi almayı. çekiç. Evet kesinlikle 20 tane şey çaktık böyle çat çekiç çok taşla vurdum. Bileğim inşallah zedelenmemiştir. Ben de benzer bir yöntemle gideceğim. Ben de hamak almak isterdim. Çünkü günün böyle bazı zamanlarında hep bir sandalyede olmak yerine uzanmayı tercih ederim. Tabii ki çadırın içerisinde uzanabiliyorsunuz ama yine de böyle doğanın direkt ağacın altında uzanmak isterdim. Kesinlikle hamak almak benim bir sonraki kamp için planlarım arasında. Evet, son sorumuza geldim. Kamp yaparken sevdiğin dur neydi ya? Kamp yaparken en sevdiğin ritüel. Yani sabah güzel bir manzaraya uyanmak. Çok romantik cevaplar veriyorum ya. Allah Sen çok kahretsin. romantiksin ya. Benim ritüelim belli. Ben akşam üstünü çok seviyorum. Böyle güneş batmış, hava hafif serinlemiş, çayımızı almışız. Bu böyle meyve sebze olayını çok seviyorum. Kamp benim için bu yani. Ritüel olarak bu. Bu anı çok seviyorum. Evet, güzel bir kampın sonuna geldik. Çok şükür. Bir sonraki maceramız nerede olacak bilmiyoruz. Ama siz de bu maceralara ortak olmak istiyorsanız beğenebilirsiniz ve abone olabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Senin bir son sözün var mı? Yani kampta artık videoda çektiğimiz için aslında hani izleyicileri de böyle ister istemez kampımıza dahil etmiş oluyoruz. Bu da bizim için farklı bir kampta uğraş olmuş oluyor. Güzel de olmuş oluyor. Evet, hep siz izliyormuşsunuz. Siz de yanımızdaymışsınız gibi bazen oluyor. Evet. O yüzden bizi desteklerseniz teşekkür ederiz. Evet. O zaman bir sonraki maceralarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Yedigöller çok güzel. Gelin. Mutlaka gelin.